Kanalıma hoş geldiniz. Bugün, Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanlarından biri olan Akilles'in hikayesini keşfedeceğiz. Öncelikle video süresince, Akilles'i Aşil olarak telaffuz edeceğimi baştan belirteyim. Şimdi gelin, birlikte Truva Savaşı'ndaki cesareti ve trajik kaderiyle tanınan Aşil'in destansı yaşamına yakından bakalım. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biri olan Aşil'in hikayesi, Peleus ve Titis'in evliliğiyle başlar. Peleus, Thessali'nin kralıydı ve Tetis ise bir deniz tanrıçasıydı. Yeryüzündeki suyun tanrıçası, güzeller güzeli Tetis ile Zeus birlikte olmak ister. Ama bir kehanet işleri değiştirir. Kehanete göre Tetis'ten doğacak çocuk, babasından daha güçlü olacaktır. Bunun üzerine tanrılar Tetis'le evlenmek istememiş, onu bir ölümlü olan Fatya kralı Peleus ile evlendirmişlerdir. Bir tanrıçayla bir faninin evliliğinden, yarı tanrı olan Aşil dünyaya gelmiştir. Tanrıların ve tanrıçaların katıldığı büyük bir şölenle evlendiler. Bu evlilikten doğan Aşil, doğuştan sıra dışı yeteneklere sahipti. Annesi Tetis, onu ölümsüz kılmak için Styx nehrinde yıkamak ister. Ancak Tetis'in elini bu nehre sokması yasaktır. Bu nedenle Tetis, oğlunu topuğundan tutarak nehre batırdı. Elleriyle Aşil'in topuklarından tuttuğu için, Aşil'in topukları yıkanmamıştır. Nehirden çıktığında Aşil'in vücudunun tamamı ölümsüz oldu. Ancak topuğu savunmasız kaldı. Bu nedenle, yaşadığı sürece Aşil'in en zayıf noktası topuğu olarak kalacaktı. Aşil Kentaur Şiron tarafından eğitildi. Şiron, ona savaş sanatlarını, müzik ve şifacılığı öğretti. Aşil kısa sürede üstün yeteneklere sahip bir savaşçı haline geldi. Şiron'un bilgeliği ve öğretisi, Aşil'in yeteneklerini ve karakterini şekillendirdi. Mitolojik anlatıya göre, Truva kralının oğlu ve ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris, Sparta'da kralı Menelaos'un konuğu iken, Menelaos'un güzeller güzeli karısı Helen'i görür ve aşık olur. Helen de Paris'in aşkına karşılık verir ve birlikte Truva'ya kaçarlar. Menelaos'un onuru kırılmıştır ve hem karısı Helen'i geri getirmek hem de kırılan onurunun intikamını almak istemektedir. Menelaos, kardeşi Mikenkralı Agamemnon'dan yardım ister. O dönem Akalar denilen Yunan şehir devletleri güçlerini birleştirip, Menelaos'un intikamını almak ve Helen'i geri getirmek için bir ordu kurup Truva'ya karşı harekete geçer. Thetis, Truva Savaşı'na katılmasının oğlu Aşil'in ölümüne yol açacağını biliyordu ve bu nedenle onu korumak için Likomedes'in sarayında sakladı. Aşil burada kız kılığına girdi ve Likomedes'in kızları arasında yaşadı. Ancak, Odysseus ve Diomedes onu buldu ve savaşa katılmaya ikna etti. Aşil de Truva Savaşı'na katılıp öleceği kehanetine rağmen, adının sonsuza kadar anılması, nesiller boyu kahramanlıklarının anlatılması için, o güne kadar yaşanmış en büyük savaşa katılmaktan geri kalmaz. Agamemnon'un liderliğindeki Birleşik Aka ordusuna katılır. Dolayısıyla Truva Savaşı'nın, Paris'in Sparta kraliçesi Helen'i kaçırmasıyla başladığını, Yunan krallarının, Helen'i geri almak ve Truva'yı fethetmek için birleştiğini, Aşil'in de annesi Tetis'in Truva'ya gitmemesi yönündeki uyarılarına rağmen, savaşa katılma kararı aldığını söyleyebiliriz. Aşil kendi ordusu olan Mirmidonlar ile birlikte Truva'ya doğru yola çıktı. Aşil'in liderliğindeki Mirmidonlar, savaşın en korkulan birliklerinden biri oldu. Aşil'in liderliği, cesareti ve savaş becerileri, Mirmidonları yenilmez kıldı. Ancak, Aşil'in Truva Savaşı'ndaki rolü sadece kahramanlıkla sınırlı değildi. Agamemnon ile yaşadığı anlaşmazlık, Yunan ordusu içinde büyük bir gerilime yol açtı. Sefer sırasında yapılan muharebelerde topladıkları ganimetler paylaşılırken büyük bir kavga çıktı. Büyük savaşçı yarı tanrı Aşil ile Aka ordularının komutanı Agamemnon, esir kızlardan birisi için birbirine girer. Agamemnon, adı Brises olan kızı Aşil'in elinden aldı. Bu durum karşısında Aşil deliye döner, savaştan çekilip çadırına kapanır ve tanrıça olan annesi Tetis'ten tek bir şey ister: "Ben savaşmadığım sürece Akalar zafer kazanamasın." Agamemnon'un Aşil'in esir aldığı Brises'i kendine alması ve ardından Aşil'in savaşı bırakma kararı almasıyla yaşanan bu anlaşmazlık, Yunan ordusunun moralini bozacak ve savaşın seyrini etkileyecekti. Bundan sonra, Akalar ile Truvalılar arasında sayısız muharebe olur, Aşil hiçbirinde yoktur. Bir türlü yenişemezler. Üstünlük bir Truvalılara, bir Akalara geçer. Savaş 10 yıl daha devam eder. Akalar Aşil savaşa dönmezse hiçbir şey elde edemeyeceklerini anlamıştır. İkna etmesi için Aşil'in kuzeni, aynı zamanda can yoldaşı Patroklos, elçi olarak Aşil'e yollanır. Patroklos arkadaşına yalvarır yakarır ama Aşil'e laf anlatamaz. En sonunda, "Ne sarsılmaz yüreğin varmış senin, istemem hiçbir zaman girmesin yüreğime öfkenin böylesi."
diyerek pes eden Patroklos, sen gelmesen bile ben savaşacağım, der, Aşil'in çadırından ayrılır. Aşil savaştan çekilince, Yunan ordusu zor durumda kaldı ve Aşil'in en iyi arkadaşı ve aynı zamanda silah arkadaşı Patroklos, Yunan ordusuna yardım etmek için Aşil'in zırhını giydi ve savaşa katıldı. Patroklos'un cesareti, Yunan ordusuna geçici bir zafer kazandırdı. Savaşta büyük yiğitlikler gösteren Patroklos, çok sayıda Truvalı askeri öldürür. Ta ki karşısına, Truva kralının büyük oğlu Hektor çıkana kadar. Ve Patroklos Truva prensi Hektor tarafından öldürüldü. Patroklos'un ölümü Aşil için büyük bir yıkım oldu ve intikam hırsıyla doldu. Patroklos'un ölümü Aşil'i savaşa geri dönmeye zorladı. Patroklos'un ölüm haberi Aşil'e ulaştığında, öfkeden deliye dönen Aşil, iki eliyle ocağın küllerini avucuna alıp yüzüne bastırır. Çığlığını duyup çadırına gelen annesine intikam yeminleri eder. Hektor kargımla vurulup can vermezse, Patroklos'u öldürmenin cezasını ödetmezsem ona, yaşamak benim neyime, der. Ve annesi Tetis'ten yeni bir zırh ister. Bunun üzerine annesi Tetis, Tanrı Hephaistos'a giderek oğluna özel bir zırh yaptırdı. Bu yeni zırhla birlikte Aşil, savaşa geri döndü. Hephaistos'un yaptığı bu zırh Aşil'e ekstra güç ve koruma sağladı. Hektor'u öldürmek için savaşa geri dönen Aşil, birçok Truvalı askeri katlederek, savaş meydanını kana boyadı. Cesetleri Skamandros ve Simoeis ırmaklarına attı. Truvalılar korku ve dehşetle kaçıp kentlerine sığınırlar. Surların önünde bir tek yiğit Hektor kalır. Aşil'in karşısına çıkar. Teke tek vuruşurlar. Truva surlarının önünde gerçekleşen bu destansı mücadelede Aşil üstün geldi ve Hektor'u öldürdü. Can verirken Hektor'un ağzından şu sözler dökülür. Senin ne olduğun yüzünden belli. Demirden bir yürek var göğsünde. Ama uyanık ol, uğramayasın Tanrı lanetine. Bu mücadele, Truva Savaşı'nın en unutulmaz anlarından biri olarak tarihe geçti. Ancak Aşil'in öfkesi dinmemişti. Hektor'u öldürdükten sonra Aşil, cesedini arabasının arkasına bağlayarak Truva surlarının etrafını 7 tur sürükledi. Bu davranışı, hem Yunan hem de Truva halkları arasında büyük bir şok ve korku yarattı. Bu acımasız davranışı, onun intikam duygusunun ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Hektor'un babası Priam, cesedini geri almak için Aşil'in çadırına gitti. Priam'ın yalvarışları Aşil'in kalbini yumuşattı ve yüreği yumuşayan Aşil, Hektor'un cesedini kendi elleriyle yıkayarak teslim etti. Truvalılar ağıtlar yakarak, Hektor için bir kahramanın şanına yaraşır cenaze töreni düzenlediler. Cesedi geri vermesi Aşil'in insanlık ve merhamet duygularını gösterdi. Bu yaşananların ardından savaş hala devam etmekteyken Aşil'in hayatı, trajik bir şekilde sona erdi. Helen'i kaçırarak bu savaşın başlamasına neden olan Truva prensi Paris, Apollo'nun yardımıyla Aşil'in zayıf noktası olan topuğuna bir ok fırlattı ve onu öldürdü. Böylece Aşil'in yenilmezliği, tek zayıf noktasından son bulmuş oldu. Onun ölümü, Yunan ordusu için büyük bir kayıp oldu. Cesedi, büyük bir cenaze töreniyle onurlandırıldı ve toprağa verildi. Ölümü, Yunan ordusunun moralini ciddi şekilde etkiledi. Elbette ki Hektor ve Aşil'in ölmesiyle savaş sona ermedi. 10 yıldır süren savaş sonunda askerler bıkkın ve yorgundur. Zekası sayesinde Athena tarafından da sevilen Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir. Plana göre Akalılar savaştan çekiliyor gibi gözüküp, geride çok büyük bir tahta at bırakırlar. Odysseus ve diğer seçkin komutanlar atın içine gizlenirken, diğerleri denize açılıp gemileri Bozcaada'nın arkasına, Troyalıların onları göremeyeceği bir şekilde gizlerler. Planın yürümesi için, görevi tahta atın Truva'nın surlarından içeri girmesini sağlamak olan bir Akalı askeri atın yanında bırakırlar. Akalıların çekildiğini gören Truvalılar, şaşkınlık içinde batı kapısının önündeki dev tahta atın yanına giderler. Bu sırada ortaya çıkan Sinon ismindeki Akalı asker, Yunanlardan nefret ettiğini, onu Akalıların geri dönüşleri için gerekli rüzgarın çıkması adına kurban seçtiklerini ve kendisinin kaçarak kurtulduğunu söyler. Truvalılar, Akaların, onca yıllık mücadelenin sonunda savaşmaktan vazgeçtiklerini, geri çekildiklerini ve hediye mahiyetinde dev bir tahta at yapıp Truva surlarının önüne bıraktığını düşünürler. Hediyeyi memnuniyetle kabul eden Truvalılar, atı şehre alır ve kutlamalar başlar. Ama atın içinden Aka askerleri çıkar ve şehri ele geçirirler. Kenti yerle bir eden Aka askerleri, erkekleri sağ bırakmaz, kadınları da ganimet olarak bölüşür. Bu yıkımdan sadece çok az Truvalı kurtulabilmiştir. Kurtulanlar İda Dağı'na kaçar, orada bir gemi yaparak denizlere açılırlar. Bir efsaneye göre bu kaçan Truvalılar,
İtalya'ya gidecek ve burada Roma şehrini kuracaktır. Savaşın sonucuna da kısaca değindikten sonra videomuzun ana kahramanı Aşil'le devam edelim. Hikayesi, antik Yunan edebiyatında ve sanatında önemli bir yer tutar. Homeros'un İlyada destanında anlatılan kahramanlıkları, yüzyıllar boyunca pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. O, günümüzde dahi sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda trajik bir figür olarak da hatırlanmaktadır. Tasvirleri, antik Yunan heykellerinde ve resimlerinde sıklıkla görülür. Sanatçılar, onun gücünü, cesaretini ve trajik sonunu yansıtmak için farklı eserler yaratmışlardır. Hikayesi, edebiyatta, sanatta ve hatta modern popüler kültürde yaşamaya devam etmektedir. Onun hikayesi, modern edebiyat ve sinemada da yer bulmuştur. Pek çok film ve kitap, onun cesaretini ve trajedisini konu almıştır. Geldiğimiz noktada Aşil antik zamanlardan günümüze kadar etkisini sürdüren bir kahramandır. Bir dipnot vererek videoyu sonlandırıyorum. Günümüz tıbbi terminolojisinde, alt bacağın arkasında yer alan, baldırların alt kısmında, topuk kemiklerinin hemen üzerinde bulunan bölgeye, bu destansı kahramandan esinlenilerek Aşil tendonu denilmektedir. Yunan mitolojisinin en ünlü ve etkileyici kahramanlarından biri olan, Truva Savaşı'ndaki cesareti, yenilmezliği ve trajik sonu ile bilinen ve Homeros'un İlyada destanının baş kahramanı olan Aşil'in hikayesini anlattığımız videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.